Merhaba arkadaşlar. Yılbaşı kaktüsünü nasıl köklendiririz konulu bir video paylaşmıştım bir süre önce. Şimdi sonuçlarını birlikte görelim istedim. Amacım biraz da internet ortamında bize sunulan yöntemlerin hangisinin daha geçerli olduğunu birlikte görmek, bunu size de gösterebilmek. Burada süngerin içerisinde köklendirmeye çalıştığımız yılbaşı kaktüsümüz var. Burada bardakta olan var. Burada buğulama yöntemiyle hava yoluyla köklendirmeye çalıştığımız var. Burada da bardağın içerisinde benim koymuş olduğum akvaryum aktivatı, buna benzer bir materyaldi. Onun üzerinde nasıl köklendiririz şeklinde bakmıştık. Burada da yine kavanozun içerisine yerleştirdiğimiz natür saksının içerisinde köklendirmeye çalıştığımız yılbaşı kaktüsü var. Ara sıra kapağını açıyorduk. Gerçi tümünü havalandırıyorduk, kapaklarını açıyorduk. Bu şekilde 5 yöntem kullanmıştık. Şimdi ben hepsini açacağım. Bakalım hangi yöntem gerçekten daha etkili, hangisi tutmuş, hangisinde bitki gene daha sağlıklı halini koruyabilmiş. Ama önce göstermek istediğim bir saksım var. Bu yılbaşı kaktüsü saksımın ekimini çoğaltma videomda göstermiştim. Normalde diğer yılbaşı kaktüslerinin uyku dönemleri, ama ben bunu yeni ekmiş olduğum, doğal olarak bu sene çiçek açmadığı için sulamasını bu aylar olsa da devam ettirdim. Yaz aylarında uykuya yatacağı için özellikle Ağustos ayında yılbaşı kaktüsleri, o zamana kadar bitki zaten çalışacak. Ekim ayında çiçek açması için Kasım ayına hazırlık dönemi başlayacak. Umuyorum ki Kasım ayından sonra da çiçeklerini görmeye başlayacağız. Bakın bu şimdiden köklerini, yeni yapraklarını şimdiden vermeye başladı. Ektiğimden beri herhangi bir vitamin vermedim. Zaten bu dönem hiçbir şekilde eski bir bitkimiz bile olsa vitamin verilmemesi gerekiyor. Çünkü uyku dönemleri demiştik. Vitamini bahar aylarında vermeye başlayacağım. Şu an için gelişimi gayet güzel. Sonradan oluşan yeni yaprakları bunlar, göstereyim. Normalde çok aydınlık olmaları gerekir ama ben odanın ortasında, normal ışık altında, hatta normal bir ısıda, kimi zaman ısıtıcıda çalışmamıştı. 20 dereceyi geçmeyen bir oda sıcaklığında kaldı. Çok güzel yeni filizler verdi. Toprağının kuruduğunu hissettiğim andan itibaren de sulamasını o şekilde yaptım. Üstten aşağıya doğru 2 santim kadar nemlenecek şekilde yaptım. Bütün toprağını sulandırmaya gerek yoktu. Yine sularken çok aşırı su bocalamıyorum. Özellikle üst tarafı nemli kalacak şekilde suluyorum. Şu kadar kısmı. Zaten çok fazla kökü de yok bitkinin. Yeni ekmiştim. Yaprakları da gayet sert. Sağlıklı bir saksı oldu. Çevirerek kolay bir şekilde koparıp öyle ekmiştik. Şimdi bakalım köklenmiş mi kestiğimiz çelikler. Bu süngerle köklendirmeye çalıştım kavanozum. Süngerin arasını ikiye bölmüştük. İçine bu küçük çelikleri yerleştirmiştik. Suyunu hiç değiştirmedim. Sadece biraz azaldığını düşündüğümde bir miktar takviye yaptım. Şuradan kök dışarı çıkmış. Arka tarafta da var. Buradan yine dışarı çıkmış, kök gelişmiş. Aslında bunun içinde çok fazla bekletmemek gerekiyor. Kökler süngerin içine doğru geliştiği için yeniden çıkarmak çok zor olacak. İçinde bir kısmı, hatta belki de epey bir kısmı daha uzun olmuş olsaydı kökler, daha çok bu süngerin içerisinde dolanmış olacaktı. Çektiğimiz zaman alamayacaktık o kökleri. Aslında bu bayağı bir köklenmiş ama ben çektiğimde doğal olarak sonuçta kök süngerin içinde kalıyor, gelmiyor. Diğerlerini de çıkarmaya çalıştım ama bayağı bir süngerin içine tutulmuş vaziyette. Bu yöntemi ben çok tasvip etmiyorum. Bu süngerin içinden çok kolay alınıyormuş gibi bir video izlerseniz ya da önerilirse, ben size sonucu burada gösteriyorum. Çok fazla kalmamak gerekiyor bazı videolara. Ama bitki sağlıklı, yani sert, elime çok sert bir şekilde geliyor. Bir de ben izlediğim her köklendirme videosuna çok inanmıyorum. Çünkü doğal bir şekilde köklendiriliyormuş gibi gösterilse de tabii biz farkına varmadan, onlar bazıları, hepsi için söyleyemeyiz ama köklendirici bir takviye, bir bileşen kullanıyorlar. Zaten şimdi bu videoyu yapmamın amacı da buydu. O kadar çok bilgi kirliliği var ki denemeden, araştırılmadan herkes bir konsey veriyor ama biz hangisine inanacağız? O yüzden 5 tane yöntemi tek bir videoda deneyerek buradan sonuçlarını göstermek istedim. Hepsi aynı koşullarda, aynı ısıda kaldı. Hepsi aynı ışığı aldı. Sonuç birlikte göreceğiz şimdi hepsini. Ben buradaki şu kavanozların hiçbirine köklendirici bir takviye kullanmadım. Sadece 3 hafta içerisinde 3 sefer 2-3 saat kadar havalandırdım. Zaten benim pek sevmediğim bir yöntemdir. Hava üzerinden, buhar üzerinden köklendirme yapıldığında bu tür kavanozlarda, eşeverya ve kalonşo gibi bitkilerde özellikle, ben onları daha önce çok yapmıştım. Su olduğunda değil, olmadığında çok daha iyi bitkinin köklendiğini, tabii streçle kapatmışsanız çok daha iyi köklendiğini düşünüyorum. Bakın minnacık olmuş kökler, diğerine göre daha kısa.
Eksen bile çok geç büyüyecek, çok geç tutacak. Bu bardağa ise akvaryum bitkileri için olan aktivatı koymuştum. Saksı toprağına eklendiğinde bu aktivat çok güzel sonuçlar veriyor. Özellikle Kalanchoe blossfeldiana gibi o türlerin köklendirilmesini ben toprakta daha önce çok kullandım. Bakalım aynı olumlu sonucu buradan da alabilecek miyiz? Bu yöntemle boğum kısımlarından çok köklenme oluşturdu. Ama alt kısmında bitkinin dibinde çok fazla köklenme yok. Karşılaştırırsak önceki daha pürüzsüz gözüküyor ama bu daha etli. Halbuki hepsini aynı yerden kırmıştık. Bu ise üstten yaprak verdi ve altta da küçük bir köklenmesi var. Bunlar küçük yapraktı. Evet, gerçekten o kadar sert ki bence bu belli ki bu aktivattan çok iyi besin almış. Çok iyi bir vitamin almış. Belki de bu yöntemin sonucu toprağa ekildikten sonra kendisini gösterecek. O bitkiye çok daha hızlı bir şekilde hem kök hem de gelişim sağlayacak. Yani büyük bir ihtimal bu aktivat toprağın işlevini toprağın içine ektiğimiz zaman daha etkili göreceğiz. Hiç kökü yok değil, kökleri var. Kısa da olsa var. Diğerlerinde de öyle, bunlarda da. Şu kesin diğerinden, önceki metottan çok daha iyi bir köklenme. Kısa da olsa henüz. Ama uzun zamandır kullandığım için biliyorum. Toprağa aktardığımızda bu yöntemin sonucunu çok daha iyi bir şekilde alacağız. Bir diğer metodumuz ise kavanozun içine yerleştirdiğimiz natür saksılarda ekim, normal toprağının içinde ekim yaptığımız yöntemdi. Bu saksılar zaten normal bir ekim için bile çok pratik oluyorlar ve aslında çok sağlıklı büyüyor bitkiler bunların içinde. Bu saksının kurumasına hiç izin vermedim. Sürekli nemli tuttum. Belki kurumasına izin verseydim çok daha iyi bir sonuç çıkardı karşımıza. Bakalım nasıl olmuş. Bunda da gayet güzel köklenmiş. Hem alt tabakada köklenme var hem de boğum kısımlarında epey uzun köklenmeler oluşmuş ve çok sert taş gibi. Ama biraz daha dursa alttan çürümeler başlayacak. Yani kavanozun çok daha fazla havaya ihtiyacı varmış diğerlerine göre, çok daha fazla. Evet, burada da güzel köklenmiş. Kumlar var, çok belli olmuyor ama kökü güzel. Bunları tekrar saksıya ekebiliriz, normal bir ekim saksısına. Şimdi bir diğer yönteme geçelim. Bu da suda bardakta köklendirdiğim dibine çakıl taşları yerleştirmiştim ki bitki içinde dik durabilsin, düşmesin. Çekiyorum, biraz zor gelecek gibi. Hem güzel kök gelişmiş içinde, hem sağlıklı hem sert. Odanın ısısı biraz daha yüksek olmuş olsaydı inanıyorum ki çok daha fazla bir köklenme olacaktı. Ama ben gerekmediği sürece ısıtıcıları fazla yakmıyorum. Güzel köklenmemiş mi? Bunlar direkt ekmeğe hazır durumdalar zaten. Daha fazla bekletirsek bu sefer çürümeye başlayacaklar. Bunu da çekiyorum, gelmiyor. Nereye sıkışmış taşların altında çakılların? Bu daha uzun olmuş. Bunların içinde en iyi sonucu ben bu bardakta aldığımı, bunun üstünü de kapatmıştım. Streçle sadece ara ara havalandırmıştım. Ama belli ki daha sık havalandırmak gerekiyor. Camın önündeki rafta duruyordu. Oradan yeterince de ışığını alıyordu iki taraflı. Bence bu yöntem gerçekten hem basit hem iyi bir sonuç veriyor. Çoğunluğunu buraya aldım. Aslında bütün yöntemlerde hepsinde kök sağlanmış. Fakat kimisinde çok daha fazla, kimisinde daha az ve kimisinde bitki çok daha sağlıklı. Normalde budaması, köklendirmesi ve yeniden yeni bir saksıya ekilmesi Nisan ayında, ilkbaharda yapılması gerekir. Ama bunların koşullarını ayarladığım için şimdi bu köklenmiş olan yılbaşı kaktüslerimin fidelerini hemen başka bir saksıya, normal saksısına alacağım. Elbette Nisan ayına göre gelişim gene biraz yavaş olacak ama Nisan ayında o farkı zaten kapatır. Siz bu işlemleri Nisan ayında yapın. Bu işlemi ben eğer bahar ayında yapmış olsaydım bunun mutlaka en az 2 katı uzunlukta köklerim olmuş olurdu. Ben evin içinde oluşturmaya çalıştım, koşullarda yaptım. Oysa dışarıda doğal ortamda çok daha iyi sonuç alınır. Sonuç olarak yılbaşı kaktüs Schönbergera'yı biz köklendireceğimiz zaman bardağın içerisine çakıl taşları ve bitkiyi de dik olarak yerleştirdikten sonra az miktar bir su, ihtiyaç duyduğunda takviye edilir zaten. Üstünü streçle kapatıp daha sonra ara ara havalandırarak yaptığımız köklendirme yöntemidir. Köklendiriciler kullanmanıza gerek yok. Zaten videonun amacı da budur. Doğal köklendirici olmadan köklendirme yöntemleri. Aslında ben zaten bildiğim için sadece bu yöntemi kullanarak dallarımı köklendirecektim ama size diğer yöntemleri de göstereyim istedim ki boşuna zaman kaybı yaşamayın. Varsa sizin bildiğiniz başka bir yöntem, yılbaşı kaktüsünü köklendirme yöntemi, iyi bir sonuç alınabilecek, sağlıklı olabilecek. Siz de bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yeni toprağı nasıl alacağız? Onun videosunu Nisan ayında paylaşırız. Bugünlük yılbaşı kaktüsüne ilişkin söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.